Patlıcanımız var, domates, sarımsak ve biber. Şakşuka yapıyoruz. Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Benimle uçuşa hazır mısınız? Şakşukanın sosunun domatesin suyunu çekip katılaşması için belli bir süreye ihtiyacı var. Bu yüzden önce sosu yapmakla başlıyorum işe. 2 adet irice domatesim var. 3 adet büyük, orta boy domates olarak düşünebilirsiniz. Kabuğu kaldı. Kabuğunu attım. İkinci domatesim. Sos tencereme zeytinyağımı alıyorum. Ocağımın altını en yüksekte açtım. Bir kaşık domates salçamı yağına ekliyorum. Salçayı ezerek yağla beraber kavuracağım. Karıştırarak kavuruyorum. Yağım kızdığı zaman orta ateşe alıyorum. Salçamız yanmasın. Şimdi domatesleri ne zaman atacağım? Domatesleri atacağım zamanı bana salça söyleyecek. Salçanın kokusu gelmeye başladığı zaman artık domatesleri atabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya sarımsak bunun neresinde? Şakşukanın domates sosunda sarımsak olmaz mı? Olur. Yalnız sarımsağın tadını buram buram o pişmiş sarımsağın tadını daha çok hissedebilmek için yağda kavurmak yerine sıcak domatese, kaynayan domatese küçük parçalar halinde atarsanız yemeğin tadı da sarımsağın lezzeti de bambaşka olur. Sarımsağın tadı suya geçer. Yağa geçmez. Yağda sarımsak yanar. Bir çay kaşığı karabiber. Altını kısıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Patlıcanlarımızı soyalım. Sarımsakları doğrayalım. Biberleri doğrayalım. Kızartmaya başlayalım. Bakın incecik kıyıyorum. 5 diş sarımsak. İnce ince kıyacağım. Havanda da dövebilirsiniz. 6 adet acı kıl biberimiz var. Acı sevmeyen Charleston biberle de yapabilir. Şu ince uçlarını alacağım. Bakın boyut bu. Parmağın 2 boğumu kadar. Gelelim patlıcanlara. Sapını aldım. Bakın baba ganoush yapmıyoruz. Şakşuka yapıyoruz. Alacalı soyacağız. Önce ikiye. Sonra tekrar ikiye. İri iri doğruyorum. Bu patlıcanlar küçülecek. Meze ezme mezesi değil. Patlıcanlar ağza gelmeli.
Kalan iki patlıcanımı kararmaması için suya koyuyorum. Normalde bir sebze kararmasın diye suya limon sıkılır. Enginarda olduğu gibi. Yalnız patlıcanların acı suyu içine su çekmemesi için ve acı suyunu atması için tuz ilave ediyoruz. Tuz sebzenin suyunu dışarı akıtır. Bunu unutmayın. İşinize yarar bu bilgiler. Sos biraz koyulaşmaya başladığı anda sarımsakları ilave ediyorum. Bakın patlıcanlar sararacak. Altın gibi olacak patlıcan. İşte o zaman olmuştur. Bembeyaz patlıcan yedirmeyin kimseye. Bunların alma zamanı geldi. Daha fazla tutarsam yanarlar. Hiç havlu kağıtla uğraşmıyorum. Bu patlıcanın yağına ihtiyacımız var. Çok yağlı oluyor. Ben bu kadar yağlı yemem diyenler patlıcanı biraz zeytinyağıyla ovarak altlı üstü fırında yapabilir. 200 derece fırın, 220 derece fırında alt üst yakarak şakşukayı fırında da yapabilir. Biberleri domatesden önce soteler. Domatesi ve salçayı sonra ekler. Sarımsağıyla beraber kavurur. Yağsız fırında daha diyet bir şakşuka yapabilir. Biberleri atmadan önce altını kıstım. Biberler sadece bir yağı görecek ve ölmeyecek. Eğer biberler çok kızarırsa tadı gelmez. Yağdan çıkardığım patlıcanların üzerine bir, 1,5 çay kaşığı toz şeker atıyorum. Sosunu atmadık. Patlıcanın üzerine atıyoruz. Patlıcanın acısını alır toz şeker. Sosla beraber de birleşince güzel bir tat bırakır. Biberlerin kıvamı bu olacak. Sadece biraz yumuşayacak. Yağdan çıkarır. Görüyor musunuz? Hiç siyahlık yok. Sosu ekleyelim. Üzerine ince kıyılmış naneyle süslüyorum. Maydanozla da süslenir. Nane bence daha çok yakışıyor. Şakşuka budur. Hemen bir tadına bakalım. Biberi de geldi, patlıcanı da geldi. Hmm, enfes. Kesinlikle enfes.